Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Benimle birlikte kahvenin gizemli dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Bugün yine fincanımızı ve tabağımızı birlikte yorumlayacağız. Bakalım semboller bize neler anlatacak? Aşk, iş, para, aile ve geleceğe dair bir mesajlar karşımıza çıkacak. Unutmayın, fal, eğlence ve kişisel yorum amaçlıdır. Bu yalnızca fincanda ve tabakta gördüğüm sembolleri sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de bu yolculukta benimle olmak, yeni fal yorumlarını kaçırmamak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Haydi şimdi kahvelerimizi alalım, fincanlarımızı birlikte açalım ve bakalım kader bize bugün hangi sırları fısıldıyor. İyi seyirler. İlk olarak fincanımı elime aldığım anda dikkatimi çeken şey dibindeki yoğun tortu oldu. Bu uzun zamandır içine attığın yüklere, konuşamadığın konuları ve zihnini meşgul eden bir meseleyi gösteriyor. Son zamanlarda acaba doğru mu yapıyorum diye kendini çok sorgulamışsın. Fakat fincanın ağız kısmındaki geniş beyaz açıklık bu sıkışıklığın yavaş yavaş dağılacağını söylüyor. Fincanın üst kısmında bana bir insan yüzünü andıran şekil görüyorum. Bu seni uzaktan takip eden, merak eden ya da uzun zamandır seni düşünen birini işaret ediyor. Bu kişi gururlu biri olduğu için ilk adımı atmakta zorlanıyor. Yakın zamanda senden haber almak isteyecek gibi duruyor. Ortadaki kalın yol ise çok belirgin. Bu falda yol hem gerçek bir seyahati hem de hayatında yeni bir döneme girişini semboller. Beklenmedik bir şehir dışı yolculuğu ya da işle ilgili bir görüşme gündeme gelebilir. Fincanın sağ tarafındaki ince çizgiler peş peşe gelecek haberleri gösteriyor. 3 haber görünüyor. İlki seni şaşırtacak, ikincisi maddi bir konuyla ilgili, üçüncüsü ise yüzünü güldürecek. Tabakta oluşan halka ise kapanan bir döngüyü anlatıyor. Uzun süredir beklediğim bir konu sonuçlanacak. Artık bunu geride bırakıyorum diyeceğim bir dönem başlıyor. Aşk falında kalp sembolü tam kapanmamış. Bu duygusal hayatında tamamlanmamış bir hikaye olduğunu gösteriyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki bazı yanlış anlaşılmalar konuşularak çözülebilir. Bekarsan seni uzaktan izleyen bir cesaret toplamaya çalışan biri var. Fincanda 2 kişi karşılıklı duruyor gibi. Bu da yüz yüze yapılacak önemli bir konuşmayı gösteriyor. Bu konuşma kırgınlıkları bitirebilir. Dipteki yoğun tortunun hemen yanında yükselen açık yol emeklerin karşılığını alacağını söylüyor. Para gecikmeli geliyor ama geliyor. Beklediğin bir ödeme veya yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Eğer yeni bir iş ya da proje düşünüyorsan önünde olumlu bir süreç var. Sabırlı olman yeterli. Yaşça büyük bir kadın figürü çıkmış. Bu kişi sana dua ediyor ya da senin iyiliğini çok isteyen biri. Ondan gelecek güzel bir destek var. Fincanın üst kısmındaki koyu leke nazarı çağrıştırıyor. Son zamanlarda enerjin düşmesi, isteksizlik ve yorgunluk hissetmenin bundan kaynaklanıyor olabilir. Kendini dinlendirmeye veya moralini yüksek tutmaya çalış. Büyük bir küçük dilek görüyorum. Küçük dileklerinden biri çok kısa zamanda oluyor. Büyük dileğin ise biraz sabır istiyor ama yolu açık. Fincanda A, M, S, E ve Y harfleri seçiliyor. Bunlar isim, soyisim ya da önemli bir yere bağlantılı olabilir. Sayılar çıkmış. 3 ve 7 sayıları dikkatimi çekiyor. Bunlar 3 gün, 3 hafta, 7 gün ya da ayın 3'ü veya 7'si gibi zamanları işaret ediyor olabilir. Genel enerjiye baktığımda falın oldukça olumlu.
Zorlu bir dönemin ardından önünde ferahlama haberler, yeni başlangıçlar ve kısmetler görünüyor. En belirgin mesaj ise şu: uzun zamandır beklediğin bir kapı açılıyor ve hayatında tam artık sıra bana geldi diyeceğin bir döneme giriyorsun. Falın hayrına olsun. İnşallah dileklerin olur. Son 2 aydır hayatında sürekli sınanmış, bazen tam her şey düzeliyor diyorsun. Sonra beklenmedik bir olay çıkmış. Fincanın dibindeki yoğun tortu bunu gösteriyor. Bu kadar koyu dip kolay kolay herkese çıkmaz. İçine attığın çok fazla söz var. Sen güçlü görünüyorsun ama geceleri yalnız kaldığında çok düşünüyorsun. İnsanlara her şeyi anlatamıyorsun. Üzülsen bile gülümsemeyi seçiyorsun. Bu yüzden fincanın sana ilk söylediği cümle şu oldu: artık yükünü bırak. Geçmiş, bak burada üst tarafta 2 büyük tortu görünüyor. Yani şu tarafta görüyorsunuz, şu tarafta 2 büyük tortu var. Bu 2 kişi, biri hayatından tamamen çıkmış, diğeri ise hala enerjinde. Bu ilk kişi sana ulaşmasa bile seni düşünüyor. Aranızdaki bağ tamamen kopmamış. Gurur ikinize de susturmuş. Çok büyük bir yol. Şimdi fincanın ortasına bakıyorum. Kocaman bir yol açılmış. Bu kısa bir yol değil. Bu hayat yolunun değişmesi demek. Önümüzdeki aylarda yaşayacağın önemli bir değişiklik var. İş olabilir, yaşadığın ortam olabilir, yeni insanlar olabilir, hatta hayatını değiştirecek bir teklif olabilir. Kuş, bak şurada görüyorsunuz, kuş sembolü çıkmış. Kuş her zaman haber demektir. Ama bu öyle sıradan mesaj değil. Beklediğin bir kişi sana ulaşacak. Telefon olabilir, mesaj olabilir, yüz yüze görüşme olabilir. Bu haber seni hem şaşırtacak hem sevindirecek. Kalp çıkmış ama kalbin ortasında ince bir çizgi var. Bu da gösteriyor ki kalbinde hala kapanmamış bir konu var. Belki affedemedin, belki de unutamadın. Belki de bir daha karşıma çıkmaz dediğin biri tekrar gündeme gelecek. Şuradaki koyu leke, bu nazar. Son zamanlarda enerjin neden düştü biliyor musun? Çünkü üzerinde kıskanç gözler var. Çok fazla planını herkesle paylaşma. Her güzel şeyi anlatma. Biraz sessiz ilerle. Dip kısmında da balık görüyorum. Balık berekettir fakat balığın önü kapalı. Bu şu demek: para geliyor ama biraz gecikmeli geliyor. Beklediğin ödeme oluyor, beklediğin kazanç geliyor. Sonra arkası açılıyor. Şimdi aşk tarafına geçiyorum. Bak burada 2 kişi karşılıklı durmuş, aralarında ince beyaz çizgi var. Bu mesafe kapanıyor. Bir konuşma olacak. Bu konuşma çok iyi yani her şeyi değiştirecek bu konuşma. Şimdi dilek kısmına bakıyorum. Sen fincanını kapatırken tuttuğun dilek oluyor. Ama 2 aşamada oluyor. Önce küçük gelişme, sonra büyük sonuç. Sabırlı olman gerekiyor. Fincanımda gördüklerim semboller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Canım, tabağın elime aldığım anda ilk hissettiğim şey şu oldu: bu sıkıntı akmış. Tabakta telvenin büyük kısmının merkezin dışına doğru yayılması, uzun süredir taşıdığım bir yükün yavaş yavaş üzerinden akıp gideceğini gösteriyor. Sen uzun zamandır her şeye tek başına omuzlanmışsın, kimseye belli etmemeye çalışmışsın ama içinde biriken yorgunluk artık son dönemine girmiş. Bak, tam orta kısmında belirgin bir halka var. Bu halka kapanan bir döngünün sembolü. Hayatında aylarca, hatta belki bir yıldan uzun süredir bekleyen bir konu var.
Sonucu gecikmiş, seni düşündürmüş. Bu halka bana artık tamamlanıyor diyor. Eksik kalan bir konuşma, yarım kalan bir iş ya da beklenen bir haber sonuçlanacak. Şimdi tabağın sağ tarafına bakıyorum. Orada dışarı doğru uzanan 3 belirgin akıntı görüyorum. 3 ayrı yol gibi durmuşlar. Bunlar peş peşe gelecek gelişmeleri simgeliyor. Birinci yol kısa ve net. Yakın zamanda gelecek bir haber, telefon ya da mesaj olabilir. İkinci yol daha uzun. İş, eğitim ya da resmi işle ilgili görüşmeyi işaret ediyor. Üçüncü yol ise en açık olanı. Bu yolun sonunda ferahlık var. Seni rahatlatacak bir gelişme görünüyor. Merkezde yüzü andıran bir şekil seçiliyor. Bu bana seni uzaktan izleyen ya da merak eden bir kişi düşündürüyor. Aranızda iletişim azalmış olabilir ama bu kişinin enerjisi hala sana dönük. Şu koyu tel ve kümeleri ise iki farklı engeli anlatıyor. Bunlar kalıcı görünmüyor. Birini kendi karanlığını aşacaksın. Diğeri ise hiç beklemediğin bir destek sayesinde çözülecek. Şimdi aç tarafına bakıyorum. Taban çevresindeki beyaz açıklıklar duygusal konularda yeni bir sayfa açılacağını anlatıyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki konuşulmayan konuları çözülme ihtimali yüksek. Bekarsan yeni bir tanışma ihtimali güçlü görünüyor. Fakat bu kişi önce seni uzaktan gözlemleyecek, hemen duygularını açan biri olmayacak. Maddi konularda ise taban alt kısmındaki yoğun tel ve dikkat çekiyor. Bu gecikmiş bir para ya da beklenen bir ödemenin geleceğini yoruluyor. Önce küçük bir rahatlama, ardından daha büyük bir kazanç görünüyor. Aile tarafında yaşça büyük birinden destek enerjisi var. Sana içten dua eden, seni düşünen bir kişi çıkmış. Biraz nazar da görüyorum. Özellikle son zamanlarda planlarını herkesle paylaşmaman daha iyi olabilir. Enerjini korumak sana iyi gelecektir. Şimdi dileğine odaklanıyorum. Tabağın tam ortasındaki açıklık halka tuttuğun dileğin yolunun açık olduğunu gösteriyor. Ancak bu dilek tek adımda değil, 2 aşamada gerçekleşecek gibi. Önce küçük bir gelişme yaşayacak, ardından asıl sonucu göreceksin. Son olarak tabağın genel enerjisi bana şunu söylüyor. Uzun süredir beklediğin değişim yavaş yavaş başlıyor. Arkanda kalan sıkıntılar tamamen bitmesi de etkisini kaybeder. Önümüzdeki birkaç ay haberlerin, görüşmelerin ve yeni başlangıçların öne çıktığı bir dönem olacak. Dilerim gönlündeki tüm güzel dilekler hayırlısıyla gerçekleşir. Tabaktaki bütün sıkıntıların akmış, tamamen bitmiş yani. Tabağın tam ortasında belirgin bir halka oluşmuş. Bu halka bana kapanan bir döngüyü anlatıyor. Uzun zamandır aynı konu etrafında dönüp durmuşsun. Bir karar vermek istemişsin ama şartlar seni bekletmiş. Şimdi ise o çember kırılmaya başlıyor. Şu sağ tarafa uzanan 3 yol, tel ve izi dikkatimi çekiyor. Bunlar bana 3 ayrı yolu gösteriyor. Bu yolların biri işle, biri özel hayatınla, biri de beklenmedik bir haberle ilgili. İlk yol çok temiz. Yakın zamanda gelecek bir telefon ya da mesaj var. Uzun süredir beklediğim bir haber olabilir. İkinci yol daha kalın. Bu yol emek istediğini gösteriyor. İş, eğitim ya da maddi bir konuda sabrının karşılığını alacaksın. Üçüncü yol ise en ilginç olanı. Yolun sonunda açıklık var. Bu önünde açıklık yeni bir fırsatın işaretine gibi duruyor. Şimdi orta halkaya tekrar bakıyorum. İçinde insan yüzünü andıran bir şekil seçiliyor. Bu bana
seni düşünen, seni uzaktan takip eden birini hissettiriyor. Aranızda konuşulmayan sözler var. O kişi sana ulaşmak istiyor ama gururu ya da çekingenliği buna engel oluyor. Bak, burada küçük bir kuş şekli de görüyorum. Kuş her zaman haberdir. Yakın zamanda seni sevindirecek bir haber alacağını söylüyor. Bu haber beklediğinden daha hızlı gelebilir. Şu koyu telvenin yığınlığı ise son zamanlarda yaşadığın yorgunluğu gösteriyor. Sen dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içinde çok şey biriktirmişsin. Tabağın bana söylediği şey şu oldu: artık biraz kendine de düşün. Çünkü sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını ertelemişsin. Şimdi aç tarafına baktığımda tabağın çevresinde yarım kalp gibi duran bir şekil var. Bu tamamlanmamış bir hikaye simgeliyor. Eski bir kırgınlık ya da hala aklında yer eden biri olabilir. Ancak hemen yanında yeni bir açıklık görüyorum. Bu da yeni bir başlangıç ihtimali güçlendiriyor. Maddi konularda ise telvenin aşağı doğru akması dikkat çekiyor. Bu gecikmiş bir ödemenin ya da beklenen bir kazancın geleceğini yoruluyor. Önce küçük bir rahatlama, ardından daha büyük bir fırsat görünüyor. Aile tarafında yaşça büyük bir kadın figürünü hissediyorum. Sana karşı iyi niyet taşıyan, seni koruyup kollamak isteyen biri var. Onun duası da desteği enerjisi yansımış. Biraz nazar da çıkmış. Özellikle son zamanlarda yaptığın planları çok fazla kişiyle paylaşmaman gerekiyor. Sessiz ilerlediğin işlerin daha kolay sonuçlanacak gibi görünüyor. Şimdi dilek kısmına baktığında taban tam ortasında halka tuttuğun dileğin yolunun açık olduğunu gösteriyor. Ancak bu dilek tek seferde değil, aşama aşama gerçekleşecek. Önce küçük bir gelişme yaşayacak, sonra asıl sonucu göreceksin. Son olarak tabağın bana şunu söylüyor: beklediğin kapı açılıyor. Sabrının karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Arkanda kalan yükler hafiflerken önüne yeni yollar açılacak. Bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın anlattığı mesaj Bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın anlattığı mesajlar sizlere keyifli anlar yaşatmış ve güzel enerjiler vermiştir. Unutmayın, fal geleceği kesin olarak göstermez. Sadece sembollerin bize anlattıklarını yorumladığımız keyifli bir yolculuktur. En güzel geleceği ise kendi seçimlerimiz ve emeklerimiz şekillendirir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi düşüncelerinizi ya da bir sonraki videoda hangi fal türünü görmek istediğinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni fincanlarda, yeni tabaklarda ve yeni yorumlarda yeniden buluşmak dileğiyle. Kahvenizin bereketi, gönlünüzün huzuru hiç eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.